Herkese selam. Bayrağında hayvan olan 24 ülke bulunuyor. Bu ülkeler Meksika, Guatemala, Dominika, Ekvador, Peru, Bolivya, Zimbabwe, Zambiya, Uganda, Mısır, Malta, İspanya, Andorra, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Moldova, Kazakistan, Bhutan, Sri Lanka, Papua Yeni Gine, Kiribati ve Fiji'dir. Öncelikle oluşan bu yeni devletin bayrağı böyle görünürdü. Aslan ülke bayrakları üzerinde yer alan kara hayvanlarını temsil ederken kartal ise hava hayvanlarını temsil ederdi. Devletin ismi Latince dilinde kartallar ve aslanlar ülkesi anlamına gelen Aculeonia olurdu. Yaklaşık olarak nüfusu ise 477 milyon civarında olurdu. Dünya nüfus sıralamasında Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında 3. sırada yer alırdı. Ülke nüfusunun %26'sı Meksikalı olurken %21'i Mısırlı, %10'u İspanyol, %9'u Ugandalı, geriye kalan %34'lük kesimde birçok halkı içinde barındırırdı. Ülkede %63 oranıyla Hristiyan nüfusu çoğunlukta olurken %22 Müslüman, kalan %15'lik kısmı da diğer dinler oluştururdu. Aculeonia devletinin başkenti konumundan dolayı Kahire olurdu. Kazakistan'da yer alan Tengri Dağı 7010 metre yüksekliği ile ülkenin en yüksek dağı olurdu. Peru'daki Atakama Çölü ve Mısır'daki Sahra Çölü'nün bir bölümü bu ülke toprakları içerisinde yer alırdı. Ekvador ve Uganda eyaletinde tropik meyveler üretilir, Papua plajları turizme daha çok teşvik edilerek önemli gelirler elde edilirdi. Ülkenin besin ihtiyaçlarının karşılanması için tarım sıralamasında üst sıralarda olan Meksika'ya büyük görevler düşerdi. Çay cenneti olan Sri Lanka ihracata katkı sağlardı. Dünyanın en geniş ve görkemli doğa harikalarından olan Victoria Şelalesi bu ülke topraklarında bulunurdu. Kahve sevdalısı olan Arnavutlar için bir kafede oturup kahve içmek ve rahatlamak bir sanattır. Ülke içinde özellikle Uganda ve Zimbabwe eyaletlerinde kahve üretildiği için daha ucuza satın alırlardı. Moldova'daki Alkollü İçkiler Müzesi 28 metre yüksekliğiyle ülkenin şişe şeklindeki en büyük binası olurdu. Bhutan eyaleti kurulduğundan bu yana bir kere bile işgal edilemedi. Korunaklı bir coğrafyaya sahip olmasının yanı sıra hükümdarlarının etkili taktikleri ve diplomasisi sayesinde hiçbir gücün esiri olmamış. Çin ve Hindistan ortasında kalan bu eyalet askeri açıdan stratejik bir konumda bulunurdu. 10 milyar ton tuz kapasitesi olan Uyuni Gölü bu devletin sınırları içerisinde yer alırdı. Ülkenin resmi para birimi euro olurdu. Aculeonia devletinin toplam yüz ölçümü 11.167.707 kilometre kare olurdu. Böylece Rusya ve Kanada arasında dünyanın en geniş sınırlarına sahip ikinci ülkesi olurdu. Aculeonia devletinin en önemli 5 şehri Meksiko City, Lima, Madrid, Kahire ve Astana olurdu. Devletin toplam gayri safi yurt içi hasılası 3 trilyon 981 milyon dolar olurdu. Böylece dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında Almanya'nın hemen arkasında 5. sırada yer alırdı. Devletin toplam asker sayısı 3.765.258 kişi olurdu. Hava gücünden 3.224 tane, tanklardan ise 6.589 adet envanterinde bulunurdu. Deniz gücü varlıklarından 1063 adet gemisi bulunurdu. Ülkenin toplam savunma bütçesi 38 milyar 271 milyon dolar olurdu. Bu rakamla dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri arasında Japonya'nın hemen arkasında 12. sırada yer alırdı. Özellikle Kazakistan ve Ekvador eyaletlerinde petrol ve doğalgaz çıkarılır, Peru'da altın, Zimbabwe'de ise elmas çıkarılarak ekonomiye katkı sağlanırdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz.